Harry Potter ve Felsefe Taşı 2. Bölüm Yok olan Cam. Dursley'lerin uyanıp da evlerinin önündeki basamaklarda yeğenlerini bulmalarından bu yana yaklaşık 10 yıl geçmişti. Ama Private Drive pek değişmemişti. Güneş yine o düzenli bahçelerde yükseliyor, Dursley'lerin sokak kapısındaki pirinç 4 numarayı ışıl ışıl parlatıyordu. Salonlarına süzülüyordu sonra. Salon, Mr. Dursley'nin baykuşlar üstüne o kara haberleri izlediği gece nasılsa şimdi de öyle sayılırdı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini sadece şöminenin rafındaki fotoğraflar belirtiyordu. 10 yıl önce değişik renklerde toz toparlak şapkalar giymiş kocaman, pembe bir deniz topunu gösteren sürüyle fotoğraf vardı orada. Ama Dudley Dursley bebek değildi artık. Şimdi fotoğraflarda iri yarı sarışın bir çocuk vardı. İlk bisikletine binerken, Luna Park'ta atlı karıncada, babasıyla bilgisayar oyunu oynarken, annesi tarafından kucaklanmış öpülürken. Aynı evde bir başka çocuğun da yaşadığını gösteren hiçbir belirti yoktu odada. Ama hala oradaydı Harry Potter. O sırada uyumaktaydı. Ama uzun sürmeyecekti uykusu. Petunia teyzesi uyanıktı. Günün ilk gürültüsü de onun tiz sesiyle olmuştu. "Kalk, kalksana, hadi!" Harry irkilerek uyandı. Teyzesi kapıyı tıklattı yine. "Kalk!" diye bağırdı. Harry onun mutfağa doğru yürüdüğünü duydu. Sonra da fırının üstüne konulan tavanın sesini. Dönüp sırt üstü yattı. Gördüğü düşü hatırlamaya çalıştı. Çok güzel bir düştü. Uçan bir motosiklet vardı düşte. Sanki aynı düşü daha önce de görmüş gibi garip bir duyguya kapıldı. Teyzesi kapının önüne geldi gene. "Daha kalkmadın mı?" diye seslendi. "Kalkıyorum," dedi Harry. "Hadi kıpırdan artık. Pastırmalara göz kulak ol. Sakın yakayım deme. Daddy'nin doğum gününde her şey kusursuz olmalı." Harry homurdandı. Teyzesi, "Ne dedin sen?" diye seslendi kapının arkasından. "Hiçbir şey, hiçbir şey." Dudley'nin doğum günü nasıl olmuştu da unutmuştu. Ağır ağır yataktan çıktı Harry. Çorap aramaya koyuldu. Yatağının altında bir çift buldu. Teklerden birinin üstündeki örümceği çekip aldıktan sonra ayaklarına geçirdi. Örümceklere alışıktı. Merdivenin altındaki dolap örümceklerle doluydu çünkü. Kendisi de orada yatıyordu. Giyinince hole inip mutfağa geçti. Masa, Dudley'nin doğum günü armağanlarından görünmüyordu sanki. Anlaşılan istediği o yeni bilgisayara kavuşmuştu Dudley. İkinci televizyonla yarış bisikleti de cabası. Dudley'nin neden bir yarış bisikleti istediğini akıl erdiremiyordu Harry. Dudley çok şişmandı çünkü. Bedenini çalıştırmaktan da nefret ederdi. Tabii bir başkasını yumruklamak dışında. Dudley'nin en sevdiği kum torbası Harry'ydi. Ama kovalarken onu bir türlü yakalayamazdı. Görünüşünden pek belli değildi ama Harry çok hızlıydı. Belki de karanlık bir dolapta yaşamakla ilgisi vardı bunun. Ama Harry yaşına göre çok ufaktı, çok da cılızdı. Dudley'nin eski elbiselerini giymek zorunda kaldığı için olduğundan da ufak ve cılız gösteriyordu. Dudley ise ondan yaklaşık 4 kat iriydi. İncecik bir yüzü vardı Harry'nin. Kemikleri fırlamış dizleri, siyah saçları, yemyeşil gözleri vardı. Taktığı yüz yuvarlak gözlük dünyanın seloteypiyle tutturulmuştu. Dudley yumruğu hep burnuna yapıştırırdı çünkü. Harry'nin görünüşünde hoşuna giden tek şey alnındaki şimşek biçimindeki yara iziydi. Kendini bildi bileli vardı bu, hatırlıyordu. Petunia teyzeye sorduğu ilk soru bu izin nasıl olduğuydu. "Annenle babanın öldüğü otomobil kazasında," demişti teyzesi. "Başka soru sorma." Soru sorma. Dursley'lerle huzur içinde yaşamanın ilk kuralı buydu. Harry pastırmaları çevirirken mutfağa Vernon enişte girdi. "Günaydın yerine saçlarını tarasana," diye kükredi. Vernon enişte haftada ortalama bir kez gazetesinin tepesinden bakıp Harry'nin berbere gitmesi gerektiğini söylerdi. Harry saçlarını sınıf arkadaşlarının toplamından daha sık kestiriyordu. Ama fark etmiyordu. Saçları boyuna uzuyordu işte, fışkırırcasına. Dudley annesiyle mutfağa geldiğinde Harry tavada yumurta yapmaktaydı. Vernon enişteye çok benziyordu Dudley. Kocaman pembe bir yüzü vardı. Boynu yok gibiydi. Gözleri ufacıktı, suluydu, maviydi. Sarı saçları toz toparlak kafasına yapışıyordu. Petunia teyze onun bir bebek meleğe benzediğini söylerdi hep. Harry ise peruk takmış bir domuza benzediğini söylerdi. Harry pastırmalı yumurta tabaklarını masaya koydu. Pek yer olmadığı için güç bir şeydi bu. Bu arada Dudley armağanlarını sayıyordu. Suratı asıldı. Annesiyle babasına bakarak "36," dedi. "Geçen yıldan 2 eksik." "Şekerim, Marçalan'ın armağanını saymadın. Bak burada, annenle babanın kocaman armağanının altında." Dudley kıpkırmızı kesilerek "Peki, 37 öyleyse," dedi.
Dudley kasırgasının yaklaşmakta olduğunu sezen Harry, ne olur ne olmaz belki Dudley masayı devirir diye kurt gibi pastırmaya saldırdı. Petunia teyze de tehlikeyi sezinlemişti besbelli. Çabucak, "Bugün çıkınca sana 2 armağan daha alacağız," diye atıldı. "Buna ne dersin kuşum?" "2 armağan daha. Oldu mu?" Bir an düşündü Dudley. Çetin bir soruydu bu. Sonunda ağır ağır, "Öyleyse," dedi. 30. 39 bir tanem," dedi Petunia teyze. "Ha," iskemlesine çöktü Dudley. En yakındaki pakete uzandı. "İyi öyleyse." Vernon enişte kıkırdadı. "Küçük yumurcak parasının karşılığını istiyor. Tıpkı babası gibi. Yaşa Dudley." Dudley'nin saçlarını karıştırdı. Telefon çaldı o anda. Petunia teyze açmaya gitti. Harry ile Vernon enişte de Dudley'nin yarış bisikleti, sinema kamerası, uzaktan kumandalı uçak, 16 yeni bilgisayar oyunu ve video paketlerini açmasını seyrettiler. Dudley tam altın saat paketini açıyordu ki Petunia teyze döndü telefondan. Hem öfkeli hem endişeliydi. "Haberler kötü Vernon," dedi. "Mrs. Figg'in bacağı kırılmış. Onu alamıyor." Başıyla Harry'i işaret etti. Dudley'nin ağzı dehşetle açıldı. Ama Harry'nin yüreği hopladı. Dudley'nin her doğum gününde annesi babası onunla bir arkadaşını gezmeye götürürlerdi. Luna Park'a, hamburgerciye ya da sinemaya. Her yıl da 2 sokak ötede oturan o deli koca karıyla, Mrs. Figg'le kalırdı Harry. Nefret ederdi oradan. Bütün ev lahana kokardı. Mrs. Figg de gelmiş geçmiş ne kadar kedisi varsa hepsinin fotoğrafını gösterirdi. "Ne olacak şimdi?" dedi Petunia teyze. Bu işi sanki o tasarlamış gibi öfkeyle Harry'ye baktı. Harry, Mrs. Figg'in bacağının kırılmasına üzülmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama kolay değildi bu. Öyle ya, Tibbles'ı, Snowy'yi, Mr. Puffs'ı, Tufty'yi koca bir yıl görmeyecekti. Vernon enişte, "Marge'ı arasak," diye önerdi. "Saçmalama Vernon, nefret ediyor o çocuktan." Dursley'ler Harry'den hep böyle söz ederlerdi. Sanki kendisi orada yokmuş gibi. Ya da söylenenlerin zaten farkına varamayacak iğrenç bir şeymiş, bir sümüklü böcekmiş gibi. "Ya şeye ne dersin? Neydi adı arkadaşın? Yvonne?" Petunia teyze, "Mallorca'da tatilde," diye kestirip attı. Harry umutla, "Beni burada da bırakabilirsiniz," diye söze karıştı. Bir değişiklik olur, televizyonda istediğini seyreder, belki de Dudley'nin bilgisayarlarını karıştırabilirdi. Petunia teyze sanki bir limon yutmuş gibi baktı. Homurdandı. "Dönüp de evi alt üst olmuş bulalım diye mi?" "Evi yıkmam," dedi Harry. Ama dinleyen yoktu ki. Petunia teyze ağır ağır, "Onu da hayvanat bahçesine götürebiliriz," dedi. "Arabada kalır." "Araba yepyeni, tek başına bırakamayız." Dudley bağıra bağıra ağlamaya başladı. Pek ağladığı yoktu aslında. Bunu yıllar önce bırakmıştı. Ama suratını buruşturup inlerse annesinden ne isterse alabileceğini biliyordu. "Agucuk gugucuğum, ağlama, anneciğin o çocuğun en güzel gününü berbat etmesine izin vermeyecek," diye bağırdı Petunia teyze. Dudley'e sarıldı. Dudley yapmacık hıçkırıklarla sarsılarak, "Onun gelmesini istemiyorum," diye bağırdı. "Her şeyin tadını kaçırıyor hep." Annesinin kolları arasında boşluktan Harry'e pis pis sırıttı. Tam o sırada kapı çalındı. "Aman tanrım, geldiler," dedi Petunia teyze çılgıncasına. Bir an sonra da Dudley'nin en iyi arkadaşı Piers Polkiss annesiyle girdi. Sıska bir çocuktu Piers. Suratı sıçana benziyordu. Dudley'nin yumrukladığı çocukların ellerini arkalarından o tutardı genellikle. Dudley yapmacık ağlamasını hemen kesti. Harry yarım saat sonra Dursley'lerin arabasının arka koltuğunda Piers ve Dudley ile birlikte ömründe ilk kez hayvanat bahçesine giderken şansına inanamıyordu. Teyzesiyle eniştesi başka bir çare bulamamışlardı. Ama yola çıkmadan önce Vernon enişte Harry'i bir kenara çekmişti. Kocaman mosmor suratını Harry'nin yüzüne yaklaştırarak, "Seni uyarıyorum," demişti. "Bak çocuk, seni şimdiden uyarıyorum. Bir numara yapmaya kalkarsan, herhangi bir şey yaparsan, Noel'e kadar o dolabın içinde kalırsın." "Ben bir şey yapmayacağım ki," demişti Harry. "Yeminle." Ama Vernon enişte inanmamıştı ona. Zaten kimse inanmıyordu. Sorun Harry'nin bulunduğu yerlerde garip şeyler olmasından kaynaklanıyordu. Dursley'lere bu olaylarda kendisinin parmağı olmadığını söylemek boşunaydı. Bir defasında Harry'nin berbere gittiği gibi gelmesinden bıkan Petunia teyze, mutfaktaki makası alıp saçlarını kesmiş, onu damdazlak bırakmıştı. O korkunç izi örtmek için perçemine dokunmamıştı sadece. Dudley, Harry'i öyle görünce gülmekten kırılmıştı. Harry'nin de ertesi gün okulu düşünmekten gözüne uyku girmemişti. Zaten o çuval gibi pantolonuyla, seloteypli gözlüğüyle dalga geçeneydi. Ama ertesi sabah kalkınca saçlarını Petunia teyze kırpmadan nasılsa öyle bulmuştu. Saçlarının o kadar çabuk nasıl çıktığını açıklamasına olanak yoktu. Ne söylediyse dinletememiş, bir hafta dolap cezasına çarptırılmıştı. Bir keresinde de Petunia teyze ona Dudley'nin berbat mı berbat eski bir kazağını, turuncu benekli kahverengi, giydirmeye çalışıyordu.
Kafasından geçirmeye zorladıkça kazak küçüldükçe küçülüyordu. Sonunda el kadar bir kuklanın giyebileceği kadar oldu. Ama Harry'e uyması olanaksızdı. Petunia teyze kazağın yıkarken çektiğine karar verdi. Harry de cezalandırılmadığı için derin bir soluk aldı. Öte yandan okul mutfaklarının damında yakalandığı için başı adamakıllı derde girmişti. Dudley'nin çetesi her zamanki gibi onu kovalamaktaydı. Harry kendini birdenbire bacanın üstünde otururken buluvermişti. Başkaları gibi o da şaşırmıştı buna. Dursley'ler okul müdüresinden Harry'nin damlara tırmandığını bildiren pek öfkeli bir mektup almıştı. Harry'nin bütün yapmaya çalıştığı, kilitli dolap kapısının arkasından Vernon enişteye bağırarak söylediği gibi mutfakların önündeki çöp bidonlarının üstünden atlamaktı. Tam atlarken rüzgarın onu kaldırıp uçurduğunu düşünüyordu Harry. Ama bugün hiçbir terslik olmayacaktı. Günü okul, dolap ya da Mrs. Figg'in lahana kokan salonu dışında bir yerde geçirmek, Dudley ve Pierce'la birlikte olmaya değerdi. Vernon enişte arabayı kullanırken Petunia teyzeye boyuna yakınıyordu. Her şeyden yakınmak hoşuna giderdi. İşçiler, Harry, kurul, Harry, banka ve Harry en çok yakındığı konulardan birkaçıydı. Bu sabah motosikletlerden yakınıyordu. Yanlarından bir motosiklet hızla geçerken "Genç serseriler, deli gibi sürüyorlar," dedi. Ansızın hatırladı Harry. "Düşümde bir motosiklet gördüm," dedi. Uçuyordu. Vernon enişte az kalsın önündeki arabaya toslayacaktı. Arkaya dönerek Harry'e bağırdı. Suratı bıyıklı dev bir pancara dönmüştü. "Motosikletler uçmaz!" Dudley ile Pierce kıkırdadılar. "Biliyorum uçmadıklarını," dedi Harry. "Sadece bir düştü bu." "Keşke bir şey söylemeseydim," diye geçirdi içinden. Dursley'leri onun soru sormasından daha çok sinirlendiren bir şey varsa, o da herhangi bir şeyin olağan dışı davranışlarıyla ilgili konuşmasıydı. Konu ister düş, ister çizgi film olsun fark etmezdi. Böylece onun sakıncalı düşüncelere kapılabileceğini düşünüyorlardı herhalde. Pırıl pırıl bir cumartesiydi. Hayvanat bahçesi ailelerle doluydu. Dursley'ler Dudley ile Pierce'a kocaman çikolatalı dondurmalar aldılar kapıda. Ama çabuk davranıp hemen uzaklaşamadılar oradan. Satıcı kadın Harry'e ne istediğini sorduğu için ona da ucuzundan bir limonlu almak zorunda kaldılar. Pek de fena değilmiş diye düşündü Harry. Bir yandan dondurmasını yalıyor, bir yandan da kafasını kaşıyan, inanılmaz derecede Dudley'e benzeyen bir gorili seyrediyordu. Bir de sarışın olsaydı, tamamdı. Harry'nin uzun bir süredir geçirdiği en güzel sabahtı bu. Öğle yemeğine doğru hayvanlardan sıkılmaya başlayan Dudley ile Pierce, yine keyfe gelip kendisini yumruklayabilirler diye Dursley'lerin biraz ötesinde yürümeye özen gösteriyordu. Hayvanat bahçesinin lokantasında yediler yemeklerini. Dudley dondurması yeteri kadar büyük değil diye kıyameti kopardı. Vernon enişte bir dondurma daha getirtti ona. Harry'nin de kendi dondurmasını yemesine izin verildi. Harry bütün bunların hayra alamet olmadığını sonradan anlayacaktı. Yemekten sonra sürüngenler bölümüne gittiler. Burası serindi, karanlıktı. Duvarlar boyunca aydınlatılmış cam kafesler sıralanmıştı. Camların arkasında her çeşit kertenkele, her çeşit yılan tahta parçalarının taşların üstünde sürünüyor, kayıyordu. Dudley ile Pierce büyük, zehirli kobralarla insanları sararak öldüren koca pitonları görmek istediler. Dudley oradaki en büyük yılanı hemen buldu. O kadar iriydi ki yılan, Vernon eniştenin arabasını 2 kere sarar, onu ezerek çöp bidonuna çevirebilirdi. Ama pek havasında değildi o sırada. Aslında mışıl mışıl uyuyordu. Dudley burnunu cama dayamış, gözlerini parıldayan kahverengi pullara dikmişti. "Kımıldat şunu," diye uludu babasına. Vernon enişte cama vurdu ama yılan kılını bile kıpırdatmadı. "Bir daha!" diye buyurdu Dudley. Vernon enişte parmaklarıyla bir daha tıklattı camı ama yılan uyumayı sürdürdü. Dudley, "Çok sıkıcı," diye inledi. Oradan uzaklaştı. Harry cam kafese yanaşıp uzun uzun baktı yılana. Yılan da sıkıntıdan ölmüşse hiç şaşırmazdı doğrusu. Gün boyu parmaklarıyla camı tıklatarak kendisini tedirgin eden ahmak insanlardan başka kimsesi yoktu ki. Bir dolabı yatak odası olarak kullanmaktan beterdi bu. Orada tek ziyaretçi seni uyandırmak için kapıyı yumruklayan Petunia teyzeydi gerçi. Ama hiç olmazsa evin içinde dolaşabilirdin. Yılan boncuk gözlerini açtı ansızın. Usulca, çok usulca başını kaldırdı. Gözleri Harry'nin gözlerinin hizasına gelinceye kadar. Göz kırptı. Harry gözlerini dikti ona. Sonra bir bakan var mı diye çevresine göz attı. Bakan yoktu. O da yılana baktı sonra, göz kırptı. Yılan kafasını Vernon enişteyle Dudley'e doğru uzattı. Sonra gözlerini tavana dikti. Yine Harry'e baktı sonra. Bakışından ne dediği açıkça belliydi. Hep aynı şey. Harry, "Biliyorum," diye mırıldandı camın arkasından. Yılanın kendisini işitip işitmediğini bilemiyordu. Gerçekten pek tatsız olmalı. Yılan coşkuyla kafasını salladı.
"Sahi, nereden geliyorsun sen?" diye sordu Harry. Yılan kuyruğunu cam kafesin yanındaki küçük yazıya doğru uzattı. Harry baktı. Boğa yılanı, Brezilya. Güzel miydi orası? Boğa yılanı kuyruğuyla yazıyı gösterdi yine. Harry okudu. Bu örnek hayvanat bahçesinde yetiştirilmiştir. Ha, anladım. Demek Brezilya'da hiç bulunmadın. Yılan başını iki yana sallarken Harry'nin arkasında kopan bir çığlık ikisini de havalara sıçrattı. Dudley! Mr. Dursley! Gelin bakın şu yalana. Neler yapıyor inanamayacaksınız. Dudley yalpalaya yalpalaya olanca hızıyla geldi. Harry'nin kaburgalarına bir yumruk indirerek "Çekil yoldan!" dedi. Hazırlıksız yakalanmıştı Harry. Beton zemine kapaklandı. Daha sonra olanlar o kadar hızlı oldu ki kimse nasıl olduğunu bile anlayamadı. Pierce ile Dudley camın önünde duruyorlardı. Bir anda dehşet çığlıkları atarak arkaya sıçradılar. Harry doğrulup yutkundu. Boğa yılanının içinde bulunduğu cam kafes yok olmuştu. Dev yılan çözülmüş, yerde sürünüyordu. Sürüngenler bölümündeki insanlar çığlıklar atarak kapılara doğru koşmaya başladılar. Yılan hızla yanından geçerken Harry onun alçak sesle fısıldadığını duydu. "Geliyorum Brezilya. Sağ ol, amigo." Sürüngenler bölümünün bekçisi dehşet içindeydi. "Ama cam," diyordu durmadan. "Cam nereye gitti?" Hayvanat bahçesinin yöneticisi kendi elleriyle demli, bol şekerli bir çay verdi Petunia teyzeye. Özür üstüne özür diledi. Pierce ile Dudley boyuna abuk sabuk şeyler söylüyorlardı. Harry'nin gördüğü kadarıyla yılan onların yanından geçerken topuklarıyla şakayla karışık şöyle bir hamle etmişti, o kadar. Ama Vernon eniştenin arabasına bindiklerinde Dudley yılanın bacağını koparmak üzere saldırdığını söylüyor, Pierce de kendisini boğmaya çalıştığına yemin ediyordu. Ama Harry açısından en kötüsü Pierce'ın biraz yatışınca "Harry onunla konuşuyordu, öyle değil mi Harry?" demesi oldu. Vernon enişte Harry'e yüklenmek için Pierce evden sağ salim çıkıncaya kadar bekledi. Öylesine öfkeliydi ki konuşamıyordu bile. "Git, dolap, kal, yemek yok," demeyi başardı. Sonra da bir koltuğa yığıldı. Petunia teyze koşup ona koca bir kadeh konyak getirmek zorunda kaldı. Çok daha sonra Harry karanlık dolabında yatmış, keşke bir saatim olsaydı diye düşünüyordu. Saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Dursley'lerin uyuyup uyumadıklarından da emin değildi. Onlar uyumadan önce mutfağa süzülüp bir şeyler atıştırmayı göze alamazdı. Yaklaşık 10 yıldır yaşıyordu Dursley'lerle. 10 berbat yıl. Kendini bildi bileli bebekliğinden annesiyle babasının bir araba kazasında öldüklerinden beri. Annesiyle babası ölürken arabada olduğunu hatırlamıyordu. Bazen dolaptaki o uzun saatler boyunca kafasını zorlarsa garip bir görüntü canlanıyordu. Göz kamaştıran yeşil bir ışığın çakışı, alnını yakan bir acı. Herhalde araba kazasıydı bu ama o yeşil ışığın nereden geldiğini kestiremiyordu. Annesiyle babasını ise hiç hatırlamıyordu. Teyzesiyle eniştesi söz etmezlerdi onlardan. Kendisinin soru sorması ise yasaklanmıştı. Evde fotoğrafları da yoktu. Daha küçükken bilmediği bir akrabasının gelip kendisini götürmesini düşlerdi Harry. Ama böyle bir şey hiç olmadı. Tek ailesi Dursley'lerdi. Yine de sokaktaki yabancıların onu tanıdığını düşünürdü. Belki de umardı. Çok garip yabancılardı bunlar. Bir keresinde Petunia teyze ve Dudley ile alışverişteyken mor silindir şapkalı ufak tefek bir adam selam vermişti ona. Petunia teyze adamı tanıyıp tanımadığını sormuştu öfkeyle. Sonra da hiçbir şey almadan onları dükkandan çıkarmıştı. Bir keresinde de tepeden tırnağa yeşiller içinde uçuk bir ihtiyar kadının teki otobüste neşeyle el sallamıştı. Geçen gün sokakta upuzun mor bir palto giymiş saçsız bir adam elini sıkmış, sonra da tek söz söylemeden uzaklaşmıştı. Bütün bu insanlardaki en garip özellik Harry onlara daha yakından bakmak istediği an hemen yok olmalarıydı. Okulda kimsesi yoktu Harry'nin. Herkes Dudley çetesinin çuval gibi eski elbiseler giyen, kırık gözlüklü şu tuhaf Harry Potter'dan hoşlanmadığını biliyor, kimse de Dudley çetesiyle ters düşmek istemiyordu.